Merhabalar. Bu bölümde deney yapmanın içerisinde bulunan RGB LED için basit birkaç kod yazacağız. Kodlama safhasına geçmeden önce RGB hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. RGB, İngilizce Red, Green ve Blue kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları ise sırasıyla kırmızı, yeşil ve de mavidir. Peki neden özellikle kırmızı, yeşil ve mavi renkler seçilmiştir diyecek olursanız, bu renkler belirli oranlarda karıştırıldığında doğada var olan neredeyse tüm renkleri elde edebiliyoruz. Bunun istisnasından da sonraki sayfada bahsedeceğim. Şu an görmekte olduğunuz üzere kırmızı ve mavi aynı oranlarda karıştırıldığında magenta, yeşil ve mavi aynı oranlarda karıştırıldığında sarı ve kırmızı ve yeşil de aynı oranlarda karıştırıldığında siyah rengini elde edebiliyoruz. Bu sayfadaki gösterim bizim için biraz daha önemli çünkü kodlama kısmında bu açık ve kapalı olayını kullanacağız. Ondan hemen bahsetmeden önce sağda yer alan görselden bahsetmek istiyorum. Burada yer alan kırmızı nokta kırmızı ledi, yeşil noktaya yeşil ledi ve de mavi noktada mavi ledi temsil etmektedir ki bu bir RGB ledin basit bir örneğidir. Burada biz sarı rengi elde etmek istediğimiz zaman kırmızı ve de yeşil ledi açık konumuna getirmeli ve de mavi ledi de kapalı konumuna getirmeliyiz. Buradaki açık ve kapalı olayı bundan kaynaklanmaktadır. Önceki sayfadan farklı olarak burada beyaz ve siyah renkleri yer almaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin aynı oranda karıştırdığımızda beyaz rengi elde edebiliyoruz. Fakat buradaki siyah renk bahsetmiş olduğum bu istisnadır. Çünkü biz bu ledleri kapattığımızda siyah ışığı değil karanlığı elde ediyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine bir çarpı eklemiş olduk. RGB hakkında bahsetmek istediklerim kısaca bu kadardı. Dilerseniz kodlama kısmına geçelim. Yazmak istediğim ilk kod şu şekilde. Bahsetmiş olduğum renk karışımlarını daha iyi göstermek amacıyla siyan, magenta, sarı ve beyaz renkler arasında saniyede bir kez olacak şekilde geçiş yapan bir kod yazmak istiyorum. Bu amaçla setup kısmında ilk olarak bu ledleri tanımlamak istiyorum. Led R çıkış olması amacıyla output aşağı iniyorum. Led G output ve son olarak da pin mod led B output. Pinlerin isimlerinden de anlayacağınız üzere burada bir RGB olayı söz konusu. LED R, LED G, LED B olmak üzere. Sunumda da anlattığım üzere LED R kırmızı LED, LED G yeşil LED ve de LED B de mavi LED'tir. Hemen burada loop kısmına geliyorum. Bu ledleri yakmak veya söndürmek amacıyla dijital write kullanıyoruz. Parantez içerisinde pinin ismi. High veya low yazıyoruz ki ben kırmızı led'i açmak için burada high yazacağım. Bu arada şurada yorum satırları kullanacak olursam daha güzel olur. İlk başta magenta rengini elde etmek istiyorum. Bu amaçla kırmızı ledi ve de mavi ledi yakmam gerekecek. Ama buna ek olarak yeşil ledi de söndürmem lazım. Bu yüzden ledcinin karşısına low yazıyorum. Mavi ledi yakmak amacıyla da led B high yazıyorum. Saniyede bir kez yanması açısından da buraya delay ekliyorum. Parantez içerisinde 1000 yazıyorum. Bildiğiniz üzere 1 saniye 1000 milisaniye diyor ve de ben saniyede bir kez değişmesini istiyorum. Şimdi hız kazanmak adına şunları kopyalayıp yapıştıracağım. Bu sefer magenta değil siyah rengini elde etmek istiyorum. Siyah rengi içinde kırmızı değil yeşil ve mavi ledi açık tutmam gerekecek. Bu yüzden led R'ın karşısına low yazıyorum. Şimdi sarı rengi elde etmek istiyorum. Bunun için de kırmızı ve de yeşil ledi açmam gerekecek. Mavi ise söndürmem gerekecek. Son olarak da beyaz rengi elde etmek amacıyla hepsini açık konuma getirmem gerekiyor. Bu şekilde şimdi ben şuradan farenin kablosunu çıkarayım. USB kablomu takayım. Şu an kameradan da sizlere göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi elimde deney mini var. Şu görmekte olduğunuz kırmızı ışık güç ışığı. Ortada görmekte olduğunuz bu beyaz şey de RGB LED. Şimdi ben kodu tamamladım. Karşıya yükleye basayım. Kodun değerlemesi tamamlandı. Şimdi dosyayı karşıya yüklüyor.
Evet, gördüğünüz gibi şu an magenta, siyan, sarı ve de beyaz renkler arasında saniyede bir kez olacak şekilde geçiş yapıyor. İlk kodum bu şekildeydi. Şimdi hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi LED her ne kadar küçük olsa da parlaklığı gerçekten çok fazla. Bu yüzden yani diğer kodu yazarken ben bu ışığın gözüme almaması adına bu kabloyu çıkarmak istiyorum. Yazacağımız ikinci kodda deney menü üzerinde yer alan genel amaçlı butonu kullanmak istiyorum. Bunun için LED'lerde olduğu gibi butonu da tanımlamamız gerekiyor. Bu pinin ismi GPK. Output olarak değil de input olarak tanımlıyoruz. Bunun yanı sıra kodun kısa tutması açısından sadece LED kullanmak istiyorum. Yani yeşil LED'i. Onu da output olarak tanımlıyorum. İşin loop kısmına geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Şu bizim genel amaçlı butonumuz. Biz bu butona bas çek yaptığımızda bizim için anlık bir olay olarak görünüyor olabilir. Ama biz işe milisaniyeler açısından baktığımızda biz bu butonu aslında onlarca milisaniye boyunca basılı tutmuş oluyoruz. Veya belki de yüzlerce milisaniye boyunca. Bu yüzden biz bunun için burada bazı değişkenleri kullanmalıyız. Hemen onları tanımlıyorum burada. Int yani tam sayı olarak durum eşittir 0 diyorum. Ve de int sayaç eşittir 0 diyorum. Loop kısmına geldiğimizde ilk olarak if yani koşul cümlesi oluşturuyorum. Dijital write yerine dijital read kullanıyoruz. Pinlerdeki veriyi okumak için. Buraya da pinin ismini yazıyoruz parantez içerisine. 2 tane eşitlik sembolü 0. Biz bu genel amaçlı butona bastığımızda bizim bu pinde okuyacağımız değer 0 olacaktır. Yani biz butona bastığımızda diyerekten bu koşul cümlesini oluşturmuş olduk. Ben butona basıldığında sayaç değişkenine 1 eklenmesini istiyorum. Noktalı virgülümüzü koyduk. Basılmadığında ise sayaç değişkeninin 0 olmasını istiyorum. Şimdi burada hemen başka bir koşul cümlesi oluşturacağız. Sayaç değişkeni 1 olduğunda parantezimizi koyduk. Burada süslü parantezi açtıktan hemen sonra bir alt satıra iniyorum. Çünkü başka bir koşul cümlesine daha ihtiyacımız olacak. Bu sefer de durumu kontrol edeceğiz. Durum 0'a eşitse durumu 1'e eşitte ve de digital write LED G hike. Yani durum 0 iken biz bu butona bastığımızda yeşil LED'i açık konuma getirmesini istiyorum. Süslü parantezi kapattıktan hemen sonra burada bir else cümlesi oluşturuyorum. Else cümlesinin içerisine de durumu 0 eşitlemesini istiyorum. Noktalı virgülden sonra digital write LED G low. Yani LED yanıkken butona basıldığında da bu sefer LED'in sönmesini ve de durumun tekrardan 0 eşitlenmesini istiyorum. Bunu yazdıktan sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Süslü parantezimizi de ekliyoruz. Şu an hemen hızlıca bir kontrol ediyorum. Herhangi bir eksiklik var mı diye. Muhtemelen yok. Şuradan hemen faremin kablosunu tekrardan çıkarıyorum. USB kablomu bağlıyorum. Şuradan araçlar kısmından bakalım. Evet, portta görünüyor. Şimdi size şu şekilde gösteriyorum. Karşıya yükleye basıyorum. Şimdi karşıya yüklemesi tamamlandı. Şimdi genel amaçlı butonumuza basıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil yandı. Tekrardan basıyorum, söndü. Bastım, yandı. Bastım, söndü. Bu şekilde amacımıza ulaşmış olduk. Şimdi basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi sadece sönüyor. Çünkü biz burada sayaç değişkeni 1'e eşitse diye bir koşul eklemiş olduk. Biz basılı tuttuğumuzda bu sayaç değişkeni belki de binlerce oluyor, belki 10 binlerce oluyor ama biz sadece sayaç değişkeni 1 eşitlendiğini bu olayın gerçekleşmesini istedik ve de butona basmıyorken de sayaç değişkeni 0 eşitlenmesini istemiş olduk. Böylelikle tekrardan bastığımızda bu değer 1 olabilsin. Bugün anlatmak istediğim kodlar bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.